Catherine, o akşam Tilney ailesiyle karşılaştığında her şeyin göründüğü kadar masum olduğunu sanıyordu. Henry'nin yanında kendini her zamankinden daha mutlu hissediyor. Isabella ise her zamanki gibi dostça tavsiyeler veriyordu. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde küçük bir dans daveti, birkaç fısıltı ve Isabella'nın ağzından dökülen birkaç söz, Catherine'in çevresindeki insanların gerçek niyetlerini sorgulamasına neden olacaktı. Çünkü bazı insanlar duygularını saklamakta, bazıları ise onları başkalarının gözünden gizlemekte ustadır. Ve Catherine, kime güvenmesi gerektiğini anlamadan önce, bunun bedelini ödemek üzereydi. Bayan Tilney ile tanışma konusunda kendini geliştirmek bir yana, günün ilişkisinden dolayı, kız ona bir gün öncesine göre pek de samimi görünmüyordu. Henry Tilney'i aile partisinin rahatlığı içinde, her zamankinden daha avantajlı görmek yerine, aksine, hiç bu kadar az konuştuğunu ya da bu kadar az hoş olduğunu görmemişti. Babalarının büyük nezaketine, teşekkürlerine, davetlerine ve iltifatlarına rağmen, onlardan kaçmak Catherine için tam bir rahatlama oldu. Tüm bunları hesaba katmak onu şaşırtıyordu. Olay General Tilney'nin suçu olamazdı. Adamın tamamen uyumlu, iyi niyetli ve çok çekici biri olduğundan hiç şüphe etmiyordu. Çünkü uzun boylu ve yakışıklıydı, en önemlisi de Henry'nin babasıydı. Çocuklarının ruh eksikliğinden ya da kendisinin onun yanında keyif alamamasından General sorumlu tutulamazdı. Sonunda, ilkini tamamen bir kazaya, ikincisini ise sadece kendi aptallığına bağlayabildi. Isabella, ziyaretin ayrıntılarını duyunca bambaşka bir açıklama yaptı. Hepsi gurur, dayanılmaz kibirlik ve gurur. Ailenin öteden beri çok kibirli olduğunu düşünüyordum zaten, bu da durumu kesinleştirdi. Bayan Tilney'nin hayatında böyle bir küstahlığını hiç duymamıştım. Kendi evinde misafirine böyle kibirli davranmak. Konuşmaya bile yanaşmamış neredeyse. Ama o kadar da kötü değildi Isabella. Kibirlik yoktu, çok medeniydi. Ah, onu savunma. Ve sonra ortaya çıkan kardeş, hani sana çok bağlı olan. Aman Tanrım. Bazı insanların duyguları gerçekten anlaşılmaz. Yani tüm gün boyunca sana neredeyse hiç bakmadı mı? Öyle demiyorum. Ama morali iyi görünmüyordu. Ne kadar aşağılayıcı. Dünyadaki her şeyden çok dengesizlikten nefret ederim. Bir daha asla onu düşünmemeni rica ediyorum sevgili Catherine, gerçekten sana layık değil. Layık değil mi? Sanırım beni hiç düşünmüyordur bile. Tam olarak bunu söylüyorum. Seni hiç düşünmüyor. Ne kadar kararsız. Ah, kardeşinden ve benimkinden ne kadar da farklı. Gerçekten John'un dünyadaki en sadık kalbe sahip olduğuna inanıyorum. Ama General Tilney için size temin ederim ki, bana daha fazla nezaket ve özenle davranacak başka biri olamazdı. Görünüşe göre tek amacı beni eğlendirmek ve mutlu etmekti. Ah, onun hakkında bir kötülük bilmiyorum, gururlu olduğunu da düşünmüyorum. Bence çok centilmen bir adam. John da onun hakkında çok iyi düşünüyor ve John'un yargısı. Peki, bu akşam bana nasıl davranacaklarına bakacağım. Onlarla salonda buluşacağız. Ve, gitmem gerekiyor mu? Niyetin bu değil miydi? Her şeyin kararlaştırıldığını sanıyordum. Hayır, madem bu kadar ısrar ediyorsun, sana hiçbir şeyi reddedemem. Ama çok uyumlu olmamı bekleme. Çünkü kalbim, biliyorsun, 40 mil uzakta. Dans konusunu ise hiç açma, yalvarırım, kesinlikle söz konusu olamaz. Charles Hodges beni ölüme kadar rahatsız edecek sanırım ama onu kısa keseceğim. Sebebini tahmin ediyor ve tam da kaçınmak istediğim şey bu. Bu yüzden kendi varsayımlarıyla kalmasında ısrar edeceğim. Isabella'nın Tilney'ler hakkındaki görüşü arkadaşını etkilemedi. Catherine, ne erkek ne de kız kardeşin davranışlarında bir küstahlık olmadığına emindi. Kalplerinde gurur olduğuna inanmıyordu. Akşam, onun bu güvenini ödüllendirdi. Yine aynı nezaketle karşılandı. Diğerleri de önceki gibi ilgiliydi. Bayan Tilney yakında olmaya özen gösterdi, Henry ise onu dansa davet etti. Bir gün önce Milsom Street'te, ağabeyleri Kaptan Tilney'nin her an beklendiğini duymuştu. Şimdi partilerine ait olduğu açıkça görülen, daha önce hiç görmediği bu modaya uygun ve yakışıklı genç adamın kim olduğunu anlamakta hiç zorlanmadı. Onu büyük bir hayranlıkla izledi. Hatta bazı insanların onu kardeşinden daha yakışıklı bulabileceğini düşündü. Bakışları daha kendinden emin, yüzü ise en az Henry'ninki kadar etkileyiciydi. Ancak zevki ve görgü kuralları kesinlikle daha zayıftı. Çünkü duyardı ki,
Adam sadece kendisi dans etmeyi reddetmekle kalmamış. Henry'nin dans edecek birini bulabilmesine de açıkça gülmüştü. Yine de, kahramanımızın onun hakkındaki görüşü ne olursa olsun, ona duyduğu hayranlık tehlikeli türden bir şey değildi. Kardeşler arasında bir düşmanlık yaratması ya da genç hanıma bir zulüm getirmesi pek olası görünmüyordu. Atlı ceketleri giymiş kötü adamların ortaya çıkıp, kızı zorla bir seyahat arabasına bindirerek inanılmaz bir hızla kaçıracak hali yoktu. Bu sırada Catherine, böyle bir kötülüğün ya da herhangi bir felaketin ön sezisiyle rahatsız olmadan, sadece kısa bir dans molası dışında, Henry Tilney ile olmanın her zamanki mutluluğunu yaşadı. Adamın söylediği her şeyi parıldayan gözlerle dinledi. Onu karşı konulmaz bularak tam da kendisi gibi davranıyordu. İlk dansın sonunda Kaptan Tilney tekrar onlara doğru geldi ve Catherine'in hoşnutsuzluğuna rağmen kardeşini kenara çekti. Birlikte kenara çekilip fısıldaşmaya başladılar. Hassas bir duyarlılık bunu hemen bir alarm olarak görmeyebilirdi ama Kaptan Tilney'nin duyduğu kötü niyetli bir dedikoduyu, şimdi onları sonsuza dek ayırma umuduyla aceleyle kardeşine ilettiği düşünülebilirdi. Catherine, partnerini çok rahatsız etmeden bu görüşten kendini alamadı. Bu gerilim tam 5 dakika sürdü. Ona kalsa çok uzun bir çeyrek saat gibi gelmişti. Sonunda ikisi de döndü. Henry'nin sormasıyla anlaşıldı ki, arkadaşı Bayan Thorpe'un dans etmeye karşı çıktığı söylenmişti. Çünkü kardeşi onunla tanışmaktan çok mutlu olacaktı. Catherine tereddüt etmeden, Miss Thorpe'un kesinlikle dans etmek istemediğini belirtti. Bu yanıt diğer kardeşe iletildi ve adam hemen uzaklaştı. "Kardeşin buna alınmaz, biliyorum," dedi Catherine. "Çünkü daha önce dans etmeyi sevmediğini duymuştum. Ama yine de onun adına çok düşünceli bir davranış. Sanırım Isabella'yı otururken gördü ve bir partner istediğini düşündü. Ama tamamen yanılıyor. Çünkü Isabella dünyada hiçbir koşulda dans etmezdi." Henry gülümsedi ve şöyle dedi, "İnsan başkalarının eylemlerinin amacını ne kadar az anlayabiliyor." Tırnak işareti. "Neden? Ne demek istiyorsun? Senin için söylemiyorum. Senin gibi biri, yaşı, durumu ve yaşam alışkanlıkları göz önüne alındığında bir başkasının duygularını nelerin harekete geçirebileceğinden elbette etkilenir. Ama benim öyle davranmam için nasıl bir teşvik gerekebilir ki? Seni anlamıyorum. O zaman durumumuz hiç eşit değil, çünkü ben seni gayet iyi anlıyorum." "Beni mi? Evet. Anlaşılmayacak kadar süslü konuşamam zaten." "Bravo. Modern dil üzerine mükemmel bir hiciv. Ama lütfen ne demek istediğini söyle." "Gerçekten söyleyeyim mi? Bunu gerçekten istiyor musun? Ama sonuçlarına katlanırsın. Bu seni çok acımasız bir mahcubiyet içinde bırakacak ve kesinlikle aramızda bir anlaşmazlık çıkaracak." Hayır, ikisi de olmaz." "Korkmuyorum. O zaman söyleyeyim. Kardeşimin Bayan Thorpe ile dans etme isteğini sadece iyi niyete bağlaman. Seni dünyanın geri kalanından ayıran o katı iyi niyetini bana bir kez daha kanıtladı." Catherine utandı ve yüzü kızardı, beyefendinin tahminleri doğru çıkmıştı. Ancak sözlerinde, bu kafa karışıklığının acısını unutturan bir şey vardı. Zihnini o kadar meşgul etti ki, bir süre kendi kabuğuna çekildi. Konuşmayı da dinlemeyi de unuttu, neredeyse nerede olduğunu bile. Ta ki Isabella'nın sesiyle uyanana kadar. Başını kaldırdığında Isabella'yı ve ona ellerini uzatmaya hazırlanan Kaptan Tilney'i gördü. Isabella omuzlarını silkti ve gülümsedi. O an bu olağanüstü değişime verilebilecek tek açıklama buydu. Ancak Catherine'in anlayabileceği kadar yüksek bir sesle söylememişti. Catherine şaşkınlığını partnerine açıkça belli etti. "Bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum." Isabella dans etmemeye kararlıydı. Peki Isabella daha önce hiç fikrini değiştirmedi mi? Ama, kardeşin, ona söylediklerimden sonra, ona sormayı nasıl düşünebildi? Bu noktada kendime şaşırmıyorum. Bana arkadaşının fikrini söylemiştin, ben de buna uydum. Ama kardeşim, onun bu durumdaki davranışı sanırım tamamen kendi tarzına uygun. Arkadaşının kararlılığı ortadaydı. Ama o kararlılığın değişebileceği, biliyorsun, sadece senin tarafından anlaşılabilirdi. Gülüyorsun ama size temin ederim, Isabella genel olarak çok kararlıdır. Bu, herkes için söylenebilecek en önemli şeydir. Her zaman kararlı olmak, çoğu zaman inatçı olmaktır. Ne zaman esnemek gerektiğini bilmek ise bir yargı meselesidir. Kardeşime bağlamadan söyleyeyim, bence Miss Thorpe esnemek için yanlış bir zaman seçmedi.
Arkadaşlar tüm danslar bitene kadar gizli bir konuşma için bir araya gelemedi. Ama sonra, kol kola salonda dolaşırken Isabella kendini şöyle açıkladı. Şaşkınlığına şaşırmıyorum ve gerçekten çok yorgunum. O tam bir baş belası. Yeterince eğlenceliydi aslında, kafam dağıldı ama sakince oturmak için dünyaları verirdim. O zaman neden oturmadın? Ah, canım, çok dikkat çekebilirdi ve biliyorsun bundan ne kadar nefret ederim. Elimden geldiğince reddettim ama reddedilmek istemedi. Beni nasıl zorladığını bilemezsin. Ondan beni affetmesini ve başka bir partner bulmasını rica ettim, ama hayır. Elimi tutmak istedikten sonra, salonda düşünmeye dayanabileceği başka kimse yokmuş. Mesele sadece dans etmek değil, benimle olmakmış. Ah, ne saçmalık. Ona beni ikna etmek için çok yanlış bir yol seçtiğini söyledim. Çünkü dünyada en nefret ettiğim şey güzel sözler ve iltifatlardır. Sonunda baktım ki kalkmazsam huzur vermeyecek. Ayrıca, bizi tanıtan Bayan Hüls'a karşı da ayıp olabilirdi. Ve sevgili kardeşin, bütün akşam otursaydım elbette mutsuz olurdum. Bittiğine o kadar sevindim ki. Saçmalıklarını dinlemekten ruhum daraldı. Ama ne kadar zeki bir genç adam ki, herkesin gözünün üzerimizde olduğunu fark etti. Gerçekten çok yakışıklı. Yakışıklı mı? Evet, sanırım öyle olabilir. İnsanların genel olarak ona hayran kalmasını anlıyorum. Ama kesinlikle benim tarzım değil. Esmer ten renginden ve bir erkekte koyu gözlerden nefret ederim. Yine de çok iyi biri. İnanılmaz derecede kibirli ama, onu birkaç kez kendi yöntemimle bozup yerini bildirdim, biliyorsun. Genç hanımlar bir sonraki karşılaşmalarında çok daha ilgi çekici bir konuyu tartıştılar. James Morland'ın ikinci mektubu gelmişti ve babasının niyetleri tamamen açıklığa kavuşmuştu. Bay Morland, yıllık yaklaşık 400 pound değerindeki bir görevi, oğlu gerekli yaşa gelir gelmez ona devretmeyi kabul etmişti. 10 çocuklu bir aile için bu, aile gelirinden yapılan hiç de küçümsenemeyecek bir fedakarlıktı. Üstelik en az bunun kadar değerli bir mülk de gelecekteki mirası olarak garanti edilmişti. James bu vesileyle minnetini dile getirdi. Evlenmeden önce 2-3 yıl bekleme zorunluluğu. Ne kadar hoş karşılanmasa da beklediğinden fazla değildi ve bunu olgunlukla karşıladı. Catherine de babasının kararlarından her zaman emin olduğu için kardeşi adına aynı derecede mutlu oldu ve Isabella'yı her şeyin bu kadar güzel çözülmesinden dolayı içtenlikle tebrik etti. Gerçekten çok çekici, dedi Isabella, oldukça ciddi bir yüzle. Bay Morland gerçekten çok cömert davrandı, dedi nazik Bayan Thorpe, endişeli kızına bakarak. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Ondan daha fazlası beklenemezdi zaten, biliyorsun. Eğer zamanla imkanı olursa yapacaktır da, çünkü mükemmel kalpli bir adam. 400 pound başlangıç için küçük bir gelir, evet. Ama sevgili Isabella, senin isteklerin o kadar mütevazı ki. Ne kadar azla yetinebildiğini kimse tahmin edemez sevgilim. Kendi adıma daha fazlasını istemiyorum. Ama sevgili Morland'ımın, hayatın temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmeyen bir gelirle yaşamak zorunda kalmasına dayanamıyorum. Benim için sorun değil, kendimi hiç düşünmem. Biliyorum sevgilim, kendini asla düşünmezsin. Bunun karşılığını da herkesin sana duyduğu sevgide buluyorsun. Seni tanıyan herkes tarafından bu kadar sevilen başka bir genç kadın yoktur. Bay Morland da seni anlıyordur sevgili çocuğum. Ama sevgili Catherine'imizi bu konularla üzmeyelim. Bay Morland çok cömert davrandı. Onun ne kadar mükemmel bir adam olduğunu her zaman duymuştum. Ve biliyor musun sevgilim, senin de uygun bir servetin olsaydı, o da üzerine düşeni fazlasıyla yapardı, çünkü çok açık fikirli bir adam. Bay Morland hakkında benden daha iyi düşünen kimse yoktur, eminim, dedi Isabella. Ama herkesin bir kusuru vardır biliyorsun. Ve herkes kendi parasıyla ne isterse onu yapma hakkına sahiptir. Catherine bu ima üzerine incinmişti. Eminim, dedi, babam elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Isabella hemen kendini topladı. Ona gelince tatlı Catherine, hiçbir şüphe yok. Beni yeterince tanıyorsun, çok daha küçük bir gelir bile beni mutlu etmeye yeterdi. Beni üzen şey daha fazla para istemek değil, adil olmayan durumlar. Paradan nefret ederim. Ve düğünümüzden sonra yılda sadece 50 pound alacak olsam bile başka bir dileğim olmazdı. Ah, benim Catherine'im, işte acı olan da bu. Kardeşin o görevi alana kadar uzun, bitmek bilmeyen 2,5 yıl geçecek. Evet,
Evet sevgili Isabella, dedi Bayan Thorpe, kalbini çok iyi anlıyoruz. Duygularını saklayamazsın. İçindeki bu sıkıntıyı anlıyoruz. Ve herkes seni bu kadar soylu ve dürüst bir sevgi beslediğin için daha çok sevmeli. Catherine'in içindeki rahatsızlık azalmaya başladı. Evliliğin gecikmesinin Isabella'nın tek üzüntü kaynağı olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Bir sonraki buluşmalarında onu neşeli ve samimi gördüğünde ise, bir an bile aksini düşündüğünü unutmayı tercih etti. Çok geçmeden James'in mektubu geldi ve genç adam en sıcak nezaketle karşılandı. Allen'lar, Bath'taki kalışlarının 6. haftasına girmişlerdi. Ve sorulması gereken son bir soru vardı. Catherine, çarpan bir kalple dinledi. Tilney'ler ile tanışmasının bu kadar çabuk bitmesi. Hiçbir şeyin telafi edemeyeceği kadar büyük bir felaketti. Bütün mutluluğu tehlikedeydi. Derken, ilişkiler yoluna girdiğinde ve her şey güvence altına alındığında, konaklamanın 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi. Bu karar, ona beklenmedik bir sevinç yaşatacak. Henry Tilney'i 2 hafta daha görme imkanı verecekti. Ama Henry'yi görmek, Catherine'in zihnindeki düşüncelerin sadece küçük bir kısmıydı. Gerçekten de, James'in nişanı ona olayların nasıl gelişebileceğini gösterdiğinden beri, bir iki kez bir sırrın eşiğine bile gelmişti. Belki, diyordu kendi kendine. Fakat genel olarak, onunla aynı anı paylaşmanın mutluluğu, geleceğe dair görüşlerini sınırlandırıyordu. Şimdiki zaman, artık önlerindeki 3 haftadan oluşuyordu. Mutluluğunun o dönemden sonra, hayatının geri kalanında devam edip etmeyeceği ise, büyüleyici, ama bir o kadar da ulaşılmaz bir mesafedeydi. Tüm bu düzenlemelerin yapıldığı sabah, Catherine, Bayan Tilney'i ziyaret etti. İçindeki neşeli duyguları bir döktü ortaya. Ama o gün, bir deneme günü olmaya mahkumdu. Catherine, Bay Allen'ın Beth'ta daha uzun kalacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirir. Getirmez, Miss Tilney acı haberi verdi. Babası, Beth'tan ayrılmaya karar vermişti. Hem de bir haftanın sonunda. İşte bu. Tam bir darbeydi. Sabahın o tatlı heyecanı, yerini derin bir hayal kırıklığına, sessizliğe bıraktı. Catherine'in yüzü düştü. En samimi, en endişeli sesiyle Bayan Tilney'nin sözlerini tekrarladı. Bir hafta daha bitince mi? Evet, babam, buradaki şifalı sulara benim verdiğim değeri pek vermez. Yeterince denediğini düşünüyor. Burada buluşmayı beklediği bazı arkadaşlarının gelmeyişi de onu hayal kırıklığına uğrattı. Ve şimdi durumu gayet iyi olduğu için, eve dönmekte acele ediyor. Bunun için çok üzgünüm, dedi Catherine, gözle görülür bir üzüntüyle. Eğer bunu daha önce bilseydim. Belki, dedi Bayan Tilney utangaç bir ses tonuyla, çok iyi olurdu. Çok mutlu olurdum. Tam o sırada, babasının içeri girişi, Catherine'in nazikçe umut etmeye başladığı o dileği durdurdu. General Tilney, her zamanki nezaketiyle ona seslendikten sonra kızına döndü. Peki Eleanor, güzel arkadaşına yaptığın başvuru için seni tebrik edebilir miyim? Başarılı oldun mu? Efendim, siz içeri girerken rica etmeye henüz başlıyordum. Peki, devam et. Kalbinin bu istekle nasıl dolu olduğunu biliyorum. General, kızının konuşmasına zaman bırakmadan devam etti. Ah, Bayan Morland, kızım çok cesur bir dilek besliyor. Beth'tan ayrılıyoruz. Belki söylemişimdir, cumartesi gecesi ayrılmayı planlıyoruz. Kahyam'dan gelen bir mektup, evde bulunmam gerektiğini bildirdi. Ayrıca burada Longtown Markisi ve General Courtenay'i, yani çok eski bazı dostlarımı görme umudum da boşa çıkınca, beni Beth'ta tutacak hiçbir şey kalmadı. Ve biz, bencilce bir noktadan bakarak, tek bir pişmanlık duymadan burayı terk ediyoruz. Peki siz, kısacası, bu zafer sahnesinden ayrılıp, Gloucestershire mütevazı evimizde kızım Eleanor'a arkadaşlık etmeye ikna olabilir misiniz? Bunu talep ederken neredeyse utanıyorum. Ancak sizin alçak gönüllülüğünüz. Ah, ama sizin gibi birini herkesin içinde overek incitmek istemem. Eğer bizi bir ziyaretle onurlandırmaya ikna olursanız, bizi tarif edilemeyecek kadar mutlu edersiniz. Doğru, bu hareketli yerin eğlenceleri gibi şeyler sunamayız size. Seni ne ihtişamla ne de büyük eğlencelerle baştan çıkarabiliriz. Çünkü yaşam tarzımız, gördüğünüz gibi son derece sade ve gösterişsizdir. Ama emin olun, Northanger Manastırı'nı sizin için tamamen hoş bir yer haline getirmek adına elimizden gelen hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz. Northanger Manastırı. Bunlar büyüleyici sözlerdi ve Catherine'in coşkusunu en yüksek noktaya çıkardı.
Minnettar ve tatmin olmuş kalbi, hissettiklerini sakin bir dille ifade etmekte zorlanıyordu. Böyle iltifat dolu bir davet almak. Onun varlığının bu kadar arzulanması. Her şey onur verici ve huzur doluydu. Mevcut her zevk ve geleceğe dair her umut bu davetin içindeydi. Kabulü ise tek bir şarta bağlıydı, annesiyle babasının onayı. Ki bu onay da memnuniyetle verilecekti. "Doğrudan eve yazacağım," dedi Catherine. "Ve eğer bir itirazları olmazsa, ki olacağını hiç sanmıyorum." General Tilney de en az onun kadar iyimserdi. Pulteney Street'teki dostlarıyla konuşup onların onayını çoktan almıştı bile. "Eğer seninle ayrılmaya razı olurlarsa," dedi general. "Tüm dünyadan büyük bir felsefe beklemek gerekir." Bayan Tilney'nin nezaketi son derece samimiydi. Ve mesele, Fullerton'dan gelecek o gerekli izin mektubuna kadar, birkaç dakika içinde neredeyse çözülmüştü. Sabahın getirdiği şartlar, Catherine'in duygularını gerilim, belirsizlik ve hayal kırıklığı arasında sürüklemişti. Ama artık, kusursuz bir mutluluğa erişmişlerdi. Ruhu coşku doluydu. Kalbinde Henry, dudaklarında ise, Northanger Manastırı, sözcüğüyle. Mektubunu yazmak için hızla eve koştu. Bay ve Bayan Morland, kızlarını emanet ettikleri dostlarının kararlarına güveniyorlardı. Bu tanışıklık onların gözleri önünde kurulmuştu. Bu yüzden, Gloucestershire ziyaretine onay verdiklerini bildiren cevabı geciktirmeden gönderdiler. Bu hoşgörü, Catherine'in umduğundan fazla olmasa da, onu diğer tüm insanlardan daha şanslı olduğuna inandırmaya yetti. Dostlar, şans, şartlar. Her şey onun lehine işliyordu. İlk dostları olan Alan'lar sayesinde her türlü zevkle karşılaşacağı ortamlara girmişti. Duyguları, tercihleri, hepsi karşılık bulmuştu. Nerede bir bağlılık hissettiyse, karşı tarafta da bunu yaratabilmişti. Isabella'nın sevgisi, bir kız kardeş yakınlığıyla güvence altına alınmıştı. Ve Tilney'ler, yüksek düşüncelerini kazanmayı en çok arzuladığı insanlar. Aralarındaki yakınlığı sürdürmek konusunda onun beklentilerini bile aşmışlardı. O, onların seçilmiş konuğu olacaktı. Haftalarca, toplumunu en çok değerli bulduğu insanlarla aynı çatı altında yaşayacaktı. Ve tüm bunların ötesinde, o çatı, bir manastırın çatısı olacaktı. Antik yapılara olan tutkusu, Henry Tilney'e olan tutkusuyla birleşiyordu. Hayallerinde canlandırdığı şatolar ve manastırlar bile bu görüntünün büyüsünü dolduramazdı. Bir kalenin surlarını ya da bir manastırın kalıntılarını keşfetmek, haftalardır en büyük arzusuydu. Ama bir saatlik bir ziyaretçiden fazlası olmak, imkansız gibi görünüyordu. Ve işte, bu gerçekleşiyordu. Ev, salon, park, malikane beklerken. Bir manastır bulmuştu ve onun sakini olacaktı. Uzun, nemli geçitler, dar hücreler ve harabe bir şapel. Artık her gün gözlerinin önünde olacaktı. Ve içindeki o geleneksel umut, efsaneleri fısıldıyordu. Yaralı ve talihsiz bir rahibeye dair korkunç anıtlar. Arkadaşlarının bu kadar az heyecanlı görünmesi ise şaşırtıcıydı. Böyle bir eve sahip olup da nasıl bu kadar mütevazı kalabiliyorlardı? Belki de doğuştan gelen alışkanlıkların gücüydü bu. İçinde doğdukları bu ayrıcalık, onlara bir gurur vermiyordu. Yaşamlarındaki bu üstünlük, onlar için sıradan bir durumdan ibaretti. Catherine, Bayan Tilney'e pek çok soru sormak istiyordu. Ama zihni o kadar hareketliydi ki, sorular yanıtlandığında bile bildikleri pek değişmiyordu. Yine de şundan emindi. Northanger Manastırı, Reform zamanında Tilney ailesinin atalarına geçmiş, zengin bir manastırdı. Antik yapının büyük bir kısmı hala mevcut konutun parçasıydı, geri kalanı ise çürümeye yüz tutmuştu. Ve manastır, kuzeyden ve doğudan yükselen devasa meşe ormanlarıyla korunan, derin bir vadide duruyordu. Böyle mutlu bir zihinle, Catherine için neredeyse 2 ya da 3 gün geçmişti. Isabella'yı birkaç günden fazla görmeden, dakikaları birlikte geçirmeden, önce bunu anlamaya başladı. Ve onun için iç çekmeye başladı bir sabah. Pompa odasında yürürken, M.R.S. Alan'ın tarafında, söyleyecek ya da duyacak hiçbir şey olmadan, ve neredeyse hiç, 5 dakikalık bir dostluk özlemi hissetmişti ki, nesnesi görünmeden önce belirdi. Ve onu gizli bir konferansa davet etti, bir sandalyeye yönlendirdi. "Burası benim en sevdiğim yer," dedi bir bankta otururken kapıların arasında. Giren herkesin hoşgörülü bir görüşü vardı orada. Çok uzak bir yerde. Catherine, Isabella'nın gözlerinin sürekli bir kapıdan ya da diğerine doğru eğildiğini gözlemledi.
Sanki hevesli bir beklenti içindeydi. Ve ne kadar sık yanlış yere, harç olmakla suçlandığını hatırlayarak, şimdiye uygun bir fırsat buldu gerçekten öyle olduğu için. Ve bu yüzden neşeyle şöyle dedi. Huzursuzlanma, Isabella. James yakında burada olacak. PSHA. Sevgili canım, diye yanıtladı. Beni öyle sanma. Hep onu dirseğime kadar sınırlamak isteyen bir saf biri. Öyle olsaydı hep birlikte olmak korkunç olurdu. Mekanın şakası olmalıyız. Ve böylece sen, Northanger'a gidiyorsun. Buna inanılmaz derecede sevindim. En güzel eski binalardan biridir İngiltere'deki yerler, anladığım kadarıyla. En özel birine güveneceğim tanımı. Kesinlikle elimden geleni alacaksın. Ama sen kimsin? Ne arıyorsun? Kız kardeşlerin geliyor mu? Kimseyi aramıyorum. Gözlerin bir yerde olması gerekir. Ve kendi düşüncelerimi düzeltmek için ne kadar aptalca bir numara yaptığımı biliyorsun. Çünkü düşüncelerim 100 mil uzakta. İnanılmaz derecede yokum. Sanırım en eksik olan ben dünyadaki yaratık. Tilney, bunun her zaman bir kişinin zihninde böyle olduğunu söylüyor. Kesin damga. Ama sanmıştım ki, Isabella. Özellikle söyleyecek bir şeyin var bana. Ah evet, ben de öyle yaptım. Ama işte söylediklerimin bir kanıtı. Aman zavallı kafa, tamamen unutmuştum. Şöyle ki, az önce John'dan bir mektup geldi. İçindekileri tahmin edebilirsin. Hayır, kesinlikle yapamam. Tatlı aşkım, bu kadar korkunç şekilde etkilenme. Ne yazabilir ki? Kendin için. Biliyorsun ki o sana çok aşık. Benimle mi, sevgili Isabella? Hayır, en tatlı Catherine, bu oldukça saçma. Alçak gönüllülük ve her şey, bu, kendi yolunda çok iyi bir şey. Ama bazen biraz yaygın bir dürüstlük oldukça uygun. Bu kadar aşırı yüklendiğimi hiç bilmiyorum. Balık tutmak, iltifatlar, dikkatleri öyleydi ki, bir çocuk fark etmiş olmalı. Ve öyleydi. Ama Beth'ten ayrılmadan yarım saat önce ona en olumlu cesaretlendirmeyi verdim. Bunu bu mektupta söylüyor. Sanki sana bir teklif etmiş ve avanslarını en nazik şekilde almış gibi. Ve şimdi istiyor ki ben de onun kıyafetini teşvik edeyim ve sana her türlü güzel şeyi söyleyeyim. Yani cehalete etkisi göstermek için kibirli. Catherine, tüm samimiyetiyle, gerçeğin tam ortasında şaşkınlığını dile getirdi böyle bir suçlamaya karşı. Bay Thorpe'un her düşüncesinden masumiyetini itiraz ederek, ona aşık olmak ve bunun sonucunda hiç aşık olmasının imkansızlığı, onu cesaretlendirmeyi amaçlamıştı. Onun tarafına herhangi bir ilgi gösterilmesi konusunda ben varım. Onuruma duyururum. Onları bir an bile anlamadım. Sadece ilk gün dans etmemi istemesiydi. Ve beni bir teklif ya da benzeri bir şey, hesap veremez bir hata olmalı. Yapabilirim. Böyle bir şeyi yanlış anlamadım, biliyorsun. Ve her zamanki gibi istediğim gibi inanılır ki, böyle bir hecenin geçmemesine ciddi bir şekilde itiraz ediyorum aramızda. Gitmeden önceki son yarım saat. Hepsi olmalı. Ve tamamen bir hata oldu. Çünkü onu bir kez bile görmedim günaydın. Ama kesinlikle öyle yaptın. Çünkü tüm sabahı içeride geçirdin, Edgar'ın binalarında. Babanın onayladığı gündü, geldi. Ve eminim sen ve John salonda yalnız başınızaydınız, evden çıkmadan önce bir süre sonra. Sen öyle misin? Eğer öyle dersen, öyleydi sanırım. Ama hayatımı hatırlayamıyorum. Şimdi seninle olduğumu hatırlıyorum. Ve onu ve diğerlerini görmek. Ama 5 yıl boyunca hep yalnız olduğumuzu. Dakikalar. Ancak, ne olursa olsun, tartışmaya değmez onun tarafından. Benim hatırlamadığım için ikna olmalısınız ki ondan böyle bir şey hiç düşünülmemiş. Beklenmemiş ya da dilenmemişti. Evet, bana karşı herhangi bir saygı duyması için aşırı endişeli. Ama gerçekten de öyleydi. Benim tarafımdan tamamen istemeden oldu. Hiçbir fikrim yoktu. Onu mümkün olan en kısa sürede aldatmamak için dua et ve bana affetsin. Ki ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Ama ona benim ne olduğumu anlamasını sağla. Kötü niyetli şekilde. Bir kardeş hakkında saygısızca konuşmam senin, Isabella. Eminim. Ama çok iyi biliyorsun. Eğer aklıma bir tane gelse insandan daha çok. O kişi değil. Isabella sessiz. Sevgili dostum, bana kızmamalısın. Tahmin edemem. Kardeşin bana çok değer veriyor. Ve biliyorsunuz, hala öyle olacağız. Kız kardeşler. Evet, dedi utanarak. Birden fazla yol var kardeş olmamız için. Ama nereye gidiyorum ki? Sevgili Catherine, görünüşe göre zavallı John'a karşı kararlısın. Değil mi? Peki.
Kesinlikle onun sevgisine karşılık veremem. Ve kesinlikle hiç istemedim teşvik etmeyi. Durum buysa, eminim seni daha fazla takılmayacağım. John bu konuda seninle konuşmamı istedi ve bu yüzden konuştum. Ama ben itiraf etmeliyim. Mektubunu okuduğum anda çok aptalca ve akılsızca bir şey buldum işin bir yanında. Ve muhtemelen ikisinin de iyiliğini teşvik etmeyecek. Ne yapacaktınız? Yaşamaya devam eder, varsa birlikte gelirsiniz. İkinizin de bir şeyi var olacaksınız elbette. Ama günümüzde bir aileyi geçindirecek önemsiz bir şey değil. Sonuçta romantikler ne derse desin, parasız yapılamaz. Sadece merak ediyorum John ne düşünüp aklıma geliyordu. Sonuncusunu alamazdı. O zaman beni herhangi bir yanlışlıktan aklıyor musun? Aklıyorsun. Kardeşini kandırmak istemediğime, asla şüphelenmediğime inanıyorsun değil mi? Beni şu ana kadar sevdiğine? Ah, buna gelince, diye yanıtladı Isabella gülerek. Ben istemiyorum geçmişte düşüncelerinizin ve tasarımlarınızın ne olabileceğini belirliyormuş gibi. Yapmayı. Bunların hepsi en iyi kendin tarafından biliniyor. Biraz zararsız flört ya da öyle şeyler gerçekleşir. Ve genellikle insan istediğinden daha fazla cesaret vermek için çağrılır, hazır olun. Ama emin olabilirsiniz ki ben dünyada bunu yapacak son kişiyim. Seni sert yargılayacak. Tüm bunlara gençlikte ve yüksekokulda izin verilmelidir, ruhlar. Bir gün ne anlama geliyorsa. Biliyorsun, biri ertesi gün anlamayabilir. Koşullar değişir, görüşler değişir. Ama kardeşin hakkındaki görüşüm hiç değişmedi. Her zaman aynıydı. Hiç yaşanmamış şeyi anlatıyorsun. Tırnak işareti. Sevgili Catherine, dedi diğeri, hiç ses vermeden, dinlemeden devam ederek. Hiçbir şekilde acele etmek için araç olmam. Bir nişana girdin, ne yaptığını anlamadan. Sanmıyorum. Sadece tüm mutluluğunu feda etmeni istememi her şey haklı çıkarır kardeşimi kabul etmek için. Çünkü o benim kardeşim. Ve belki de sonunda sen. Biliyorum, sensiz de aynı derecede mutlu olabilir. Çünkü insanlar nadiren ne yaptıklarını bilir. Özellikle genç erkekler. İnanılmaz derecede değişken ve kararsızdı. Demek istediğim, bir kardeşin mutluluğu neden daha değerli olsun ki ben bir arkadaşımdan mı? Biliyorsun, arkadaşlık anlayışlarımı çok güzel taşıdığımı biliyorsun, yüksek. Ama her şeyden önce, sevgili Catherine, acele etme. Al kelime için, eğer çok acele ediyorsan, kesinlikle yaşarsın tövbe etmeyi. Tilney, insanların sıkça kandırıldığı bir şey olmadığını söylüyor kendi sevgilerini duyduklarında. Ve bence çok haklı. Ah, işte o geliyor. Boş ver, eminim bizi görmeyecek. Catherine, başını kaldırıp Kaptan Tilney'i fark etti. Ve Isabella, içtenlikle düzeltiyor, konuşurken ona baktığı göz kısa sürede dikkatini çekti. Hemen yaklaştı. Ve hareketlerinin onu davet ettiği koltuğa oturdu. İlk konuşmasını yaptı Catherine başla. Alçak sesle konuşsa da, ne, her zaman izlenmek için mi? Şahsen ya da vekil olarak. PSHA, saçmalık, diye cevapladı Isabella aynı yarı fısıldayarak. Neden böyle şeyleri kafama koyuyorsun? İnanabilseydim ruhum, biliyorsun, oldukça bağımsız. Keşke kalbin bağımsız olsaydı. Bu benim için yeterli olurdu. Kalbim, gerçekten, kalplerle ne yapabilirsin ki? Sizde hiç yok. Herhangi bir kalbini almıyorum. Kalplerimiz yoksa, gözlerimiz vardır. Ve bize işkence veriyorlar. Yeter. Öyle mi? Bunun için özür dilerim. Bir şey bulduklarına üzüldüm bende hoş olmayan bir durum. Başka bir yöne bakacağım. Umarım bu seni memnun eder. Ona sırtını döndü. Umarım gözlerin işkence görmüyordur şimdi. Hiç bu kadar değil. Çünkü açan yanağın kenarı hala görüş alanımda. Hem fazla hem de çok az. Catherine bunların hepsini duydu. Ve ifadesinden tamamen koparak artık dinleyemedi. Isabella'nın buna dayanabildiğine şaşıran ve kardeşine kıskanarak ayağa kalktı. Ve Bayan Ellen'a katılması gerektiğini söyleyerek yürümeyi teklif etti. Ama bunun için Isabella hiç istek göstermedi. O inanılmaz derecede yorgundu. Ve bu gerçekten çok. Pompa odasında dolaşmak iğrençti. Ve eğer yerinden kalktıysa kız kardeşlerini özlemek için, her an kız kardeşlerini bekliyordu. Yani, sevgili Catherine onu mazur görmek zorunda ve tekrar sessizce oturmalı. Ama Catherine de inatçı olabilirdi. Ve Bayan Ellen o anda eve dönmeyi teklif etmek için yukarı çıktı. Ona katıldı ve pompa odasından çıktı. Ayrıldı. Isabella hala Kaptan Tilney ile oturuyordu. Bunu büyük bir huzursuzlukla yaptı. Bıraktı onları.
Ona göre Kaptan Tilney aşık olmaya başlamıştı Isabella'ya. Ve Isabella bilinçsizce onu teşvik ediyordu. Bilinçsizce olmalıydı. Çünkü Isabella'nın James'e olan bağlılığı kesin ve iyi kabul edilmişti. Nişanı olarak, onun gerçeğinden ya da iyi niyetinden şüphe etmek imkansızdı. Ve yine de, tüm konuşmaları boyunca tavrı tuhaftı. Keşke Isabella daha çok her zamanki haliyle konuşsaydı. Para hakkında pek değil. Ve Kaptan Tilney'i görünce pek memnun görünmemişti. Ne garip, onun hayranlığını algılamamalıydı. Catherine ona az da olsa böyle bir ipucu vermek istiyordu. Onu dikkatli yapmak ve çok canlandırdığı tüm acıyı önlemek için, aksi takdirde bu davranış hem onun hem de kardeşinin için yaratabilirdi. John Thorpe'un sevgisinin övgüsü, bu durumu telafi etmedi. Kız kardeşinde düşüncesizliği vardı. İnanmaktan neredeyse en az onun kadar uzaktı samimi olmasını dilediğine. Çünkü onun hata yapabileceğini unutmamıştı. Ve teklifi, onun teşvikini iddia etmesi. Onun hataları bazen çok ciddi olabiliyordu. Bu nedenle, kibirle kazandı ama az. Başlıca kârı şaşkınlıktaydı. Bunu değerli bulması gerektiğini düşünmesi. Ona aşık olduğunu sanmak ise canlı bir şaşkınlık konusuydu. Isabella onun ilgisinden bahsetti. Hiçbir zaman bunun farkında olmamıştı. Ama Isabella, aceleyle söylenmiş umduğu birçok şey söylemişti ve bir daha asla söylenmeyecekti. Ve bunun üzerine tamamen dinlenmekten memnundu. Kolaylık ve konfor sunarak. Birkaç gün geçti. Catherine, şüphelenmesine izin vermese de, arkadaşını dikkatle izlemekten kendini alamadı. Gözlemlerinin sonucu hiç de hoş değildi. Isabella, adeta değişmiş bir yaratık gibiydi. Onu gördüğünde, sadece Edgar'ın binalarındaki yakın arkadaşlarıyla çevrili olduklarında ya da Pulteney Street'teyken terbiyesindeki değişiklik o kadar önemsizdi ki. Daha ileri gitmeseydi, belki de fark edilmeden geçip gidebilirdi. Biraz tembel bir kayıtsızlık. Ya da Catherine'in daha önce hiç duymadığı o gururlu akıl kaybı ara sıra üzerine çökerdi. Ama daha kötü bir şey ortaya çıkmasaydı, belki de bu sadece yeni bir zarafet yayar. Daha sıcak bir ilgi uyandırırdı. Ama ne zaman Catherine onu kamuya açık bir yerde görse ve Kaptan Tilney'nin dikkatini kabul edişini izlese, ona James ile neredeyse eşit pay hakkı verildiğini, o gülücükleri fark ettiğinde, değişiklik, göz ardı edilemeyecek kadar belirgin hale geliyordu. Böyle dengesiz davranışlar, arkadaşının ne durumda olabileceği, ne demek istediği, anlayışının tamamen ötesindeydi. Isabella yaşadığı acının farkında olamazdı. Ama bu, Catherine'in gözünde kasıtlı bir düşüncesizlikti. Kırılmamak elde değildi. James de asıl acı çeken, onu ciddi ve huzursuz görüyordu. Kadın, ona verdiği rahatlığı ne kadar umursamazsa umursamasın. Kalbi, onun için her zaman bir değerdi. Zavallı Kaptan Tilney için de çok endişeliydi. Görünüşü onu memnun etmese de, adı iyi niyetine bir pasaport gibiydi ve yaklaşan hayal kırıklığı hakkında içten bir şefkatle düşünüyordu. Çünkü pompa odasında duyduklarına inanmasına rağmen, davranışları bu bilgiyle hiç uyumlu değildi. Isabella'nın nişanını düşündüğünde, kaptanın bunun farkında olmadığını hayal bile edemiyordu. Kardeşini rakip olarak kıskanıyor olabilirdi, ama ima edilenden daha fazlası varsa. Suç, onun yanlış anlamasındaydı. İstiyordu ki, Isabella'ya durumunu hatırlatsın. Bu çift taraflı nezaketin farkında olmasını sağlasın, nazikçe itiraz etsin. Ama bu itiraz için ne bir fırsat ne de bir anlayış ortamı vardı. Her şey ona karşıydı. Bir ipucu verse bile, Isabella asla anlamayacaktı. Bu sıkıntı içinde, Tilney ailesinin planlanan ayrılışı onun başlıca tesellisi oldu. Gloucestershire yapılacak yolculuk birkaç gün içinde gerçekleşecekti. Kaptan Tilney'nin görevden alınması ise, en azından kendi kalbi dışındaki herkese huzur sağlayacaktı. Ama Kaptan Tilney'nin şu anda gitmeye hiç niyeti yoktu. Northanger tarafında yer almayacak, Beth'te kalmaya devam edecekti. Catherine bunu öğrendiğinde, kararını doğrudan verdi. Bu konuyu Henry Tilney ile konuştu. Kardeşinin davranışlarından, Miss Thorpe'a karşı açıkça taraf tutmasından duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Bu durumun nişandan önce bildirilmesini istedi. "Kardeşim biliyor," diye cevapladı Henry. "Öyle mi? O zaman neden burada kalıyor?" Henry cevap vermedi. Başka bir konudan bahsetmeye hazırlanıyordu ki, Catherine hevesle devam etti. "Neden onu gitmeye ikna etmiyorsun? Ne kadar uzun kalırsa, sonunda onun için daha kötü olacak. Dua ediyorum.
Ona kendi iyiliği ve herkesin iyiliği için tavsiye ver. Doğrudan Beth'ten ayrılsın. Yokluk, zamanla onu tekrar rahatlatacaktır. Ama burada hiç umudu yok. Sadece mutsuz olmak için kalıyor. Henry gülümsedi. Eminim kardeşim bunu yapmak istemiyordur. O zaman onu gitmeye ikna edecek misin? İkna etmek pek etkili değildir. Ama ikna etmek için çaba bile göstermiyorsam. Beni affet. Ben de ona Bayan Thorpe'un nişanlı olduğunu söyledim. Ne yaptığını biliyor. Ve kendi kendisinin efendisi olması gerektiğini de biliyor. Hayır, ne yaptığını bilmiyor, diye bağırdı Catherine. Kardeşime verdiği acıyı bilmiyor. James bana hiç söylemedi ama. Eminim çok rahatsız. Ve emin misin? Bu kardeşimin işi mi? Evet, çok eminim. Kardeşimin Bayan Thorpe'a olan ilgisi mi acı veriyor? Yoksa Bayan Thorpe'un bu ilgiyi kabul etmesi mi? Aynı şey değil mi? Bence Bay Morland farkı kabul ederdi. Hiçbir adam, başka bir erkeğin sevdiği kadına duyduğu hayranlıktan incinmez. Sadece kadının bunu kabul etmesi, işi bir işkence haline getirebilir. Catherine arkadaşı adına utandı. Isabella yanılıyor. Ama eminim, acı vermek istemiyordur. Çünkü kardeşime çok bağlı. İlk tanıştıklarından beri ona aşık. Babasının rızasını alamamaktan o kadar korktu ki. Neredeyse ateşe düşecek kadar endişelendi. Biliyorsun, ona bağlı olmak zorunda. Anlıyorum. James'e aşık, Frederick ile flört ediyor. Ah, hayır, flört değil. Bir erkeğe aşık olan bir kadın, bir başkasıyla flört edemez. Muhtemelen ne o kadar çok sevecek, ne de bu kadar iyi flört edecektir. İkisini sırayla yapabilirdi. Beyefendiler biraz pes etmeli. Kısa bir duraklamadan sonra Catherine devam etti, o zaman. İnanmıyor musun? Isabella'nın kardeşime bu kadar bağlı olduğuna inanmıyor musun? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama kardeşin ne demek istiyor? Nişanlı olduğunu biliyorsa, davranışlarıyla ne yapmaya çalışıyor? Bu çok kötü değil mi? Çok sıkı bir sorgulayıcısın. Öyle miyim? Sadece, bana anlatılmasını istediklerimi soruyorum. Ama sadece benim söyleyebileceğim şeyleri mi soruyorsun? Evet, sanırım öyle. Çünkü kardeşinin kalbini biliyor olmalısın. Kardeşimin kalbi, senin dediğin gibi, şu anki durumda. Sana sadece tahmin yürütebileceğimi söyleyebilirim. İyi, peki, madem tahmin yürütülecek, hepimiz kendimiz tahmin edelim. İkinci el varsayımlara yönlendirilmek acınasıdır. Resim önünde. Kardeşim canlı, bazen de düşüncesiz bir gençtir. Arkadaşını yaklaşık bir haftadır tanıyor. Ve onun nişanlı olduğunu, yaklaşık olarak onu tanıdığı süredir biliyor. Peki, dedi Catherine, biraz düşündükten sonra. Kardeşinin niyetlerini tahmin edebilirsin, hepsini. Ama eminim ki ben yapamam. Peki baban rahatsız değil mi? Kaptan Tilney'nin gitmesini istemiyor mu? Tabii ya. Baban onunla konuşursa, kesin giderdi. Sevgili Bayan Morland, dedi Henry. Kardeşinin rahatlığı için gösterdiğin bu samimi özen. Biraz yanılmıyor musun? Biraz fazla mı kapıldın? Kendi adına teşekkür eder miydi? Hesabını ya da Bayan Thorpe'un sevgisini. Ya da en azından iyi davranışlarını, Kaptan Tilney'i görmemesiyle güvenceye almak. Doğru mu? Isabella sadece yalnızken mi güvende? Yoksa kalbi, sadece başka kimse tarafından istenmediğinde mi ona sabit kalacak? James bunu düşünemez. Ve emin ol, senin de böyle düşünmeni istemezdi. Sessizlik. Huzursuz olma, demeyeceğim, çünkü biliyorum ki şu anda öylesin. Ama olabildiğince az huzursuz olmaya çalış. Kardeşin ile arkadaşın arasındaki karşılıklı bağlılıktan hiç şüphen yok, değil mi? Bu nedenle, gerçek kıskançlığın aralarında asla var olamayacağına güven. Aralarındaki anlaşmazlığın uzun süremeyeceğine inan. Kalpleri birbirine açıktır, tıpkı sana açık olamadığı gibi. Tam olarak ne gerektiğini ve nelerin kaldırılabileceğini bilirler. Ve emin olabilirsin, hiç kimse diğerini, hoş karşılanmayacağını bildiği bir sınırın ötesinde zorlamaz. Catherine'in hala şüpheli ve ciddi göründüğünü fark ederek ekledi. Ayrıca Frederick Beth'ten bizimle ayrılmasa bile, muhtemelen çok kısa bir süre kalacak. Belki geride sadece birkaç gün geçirir. İzni yakında sona erecek ve birliğine dönmek zorunda. Peki o zaman ne olacak? Yemek odası 2 hafta boyunca Isabella Thorpe'u ağırlar. O da kardeşinle oturup zavallı Tilney'nin tutkusuna bir ay boyunca güler. Catherine artık bu rahatlama hissiyle mücadele etmeyecekti. Konuşma boyunca direnmeye çalışmıştı ama şimdi teslim oluyordu. Henry Tilney en doğrusunu biliyor olmalıydı.
Korkularının büyüklüğünden kendini sorumlu tuttu ve bir daha bu konuda bu kadar ciddi düşünmemeye karar verdi. Bu kararı, Isabella'nın ayrılış görüşmesindeki davranışlarıyla da desteklendi. Thorpe'lar, Catherine'in kalışının son akşamını Pulteney Street'teki evde geçirdiler. Ve aşıklar arasında, Catherine'i huzursuz edecek ya da endişeli bırakmasına neden olacak hiçbir şey geçmedi. James mükemmel bir ruha bürünmüştü, Isabella ise en cazip şekilde sakin görünüyordu. Arkadaşına olan şefkati kalbinin ilk hissi gibiydi. Ama böyle bir anda buna izin verilebilirdi. Bir keresinde sevgilisine açık bir çelişki sundu, bir kez elini geri çekti. Ama Catherine, Henry'nin tavsiyelerini hatırladı ve hepsini akıllıca bir sevgiye bağladı. Kucaklamalar, gözyaşları ve ayrılık vaatleri, açık renkli olan her şey, yeniden ilgi görebilirdi. Bay ve Bayan Allen, neşeli ve iyi huylu genç arkadaşlarını kaybettikleri için gerçekten çok üzgündüler. Kızın neşesi, onu harika bir yol arkadaşı yapıyordu. Onu insanlarla tanıştırdıkça aldıkları keyif de nazikçe artmıştı. Gerçi kızın Miss Tilney ile gitmekten duyduğu mutluluk, Allen çiftinin arzularıyla pek örtüşmüyordu. Yine de Beth'ta sadece bir hafta daha kalacaklardı. Bu ayrılık, uzun süre hissedilecek bir boşluk yaratmayacaktı. Bay Allen onu Milsom Street'e götürdü. Kahvaltısını yaptı ve yeni arkadaşlarının yanında son derece nazik bir şekilde ağırlandı. Ancak kendini bir anda bu ailenin ortasında bulmak, içini öyle büyük bir huzursuzlukla kapladı ki, tam olarak doğru olanı yapamamaktan. O ilk 5 dakikadaki utangaçlığı yüzünden onların gözündeki iyi izlenimini kaybetmekten korkuyordu. Öyle ki, neredeyse onunla birlikte Pulteney Caddesi'ne geri dönmeyi dileyecekti. Bayan Tilney'nin zarafeti ve Henry'nin tebessümü, kısa sürede bu rahatsız edici duyguları biraz olsun dağıttı. Ama yine de tam anlamıyla rahat edebilmiş değildi. Generalin bitmek bilmeyen ilgisi de onu tamamen sakinleştirmeye yetmiyordu. Hayır, kulağa mantıksız gelebilir ama, kendisine daha az ilgi gösterilseydi sanki çok daha az baskı hissedecekti. Generalin onun rahatı için duyduğu aşırı endişe, sürekli bir şeyler yemesi için yaptığı ısrarlar, damak tadına uyamamış olmaktan duyduğu o sık tekrarlanan korkular. Oysa kız, hayatında kahvaltı masasında hiç bu kadar çok çeşit görmemişti. Bütün bu aşırı ilgi, bir ziyaretçi olduğunu bir an bile unutmasını imkansız kılıyordu. Böyle bir saygıya hiç de layık olmadığını hissediyor, buna nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Sakinliği ise, Generalin büyük oğlu Kaptan Tilney nihayet aşağı indiğinde bozuldu. General, oğlunun tembelliğine ve geç kalmasına karşı büyük bir sabırsızlık gösterdi. Kız, babanın azarlamasındaki şiddet karşısında oldukça üzüldü. Bu öfke, işlenen suçla hiç orantılı görünmüyordu. Üstelik bu geç kalmanın özellikle kendisine yapılmış bir saygısızlık sayıldığını görünce, aşırı bir endişeye kapıldı. Kendisini bu sert dersin başlıca nedeni olarak bulmuştu. Bu durum onu oldukça rahatsız etti. Kaptan Tilney'nin iyi niyetini kazanıp kazanamayacağından emin olamasa da, onun adına büyük bir merhamet hissetti. Kaptan, babasını sessizce dinledi. Hiçbir savunma yapmadı. Bu durum, Isabella'nın zihninde yarattığı huzursuzluğun doğrulanması gibiydi. Geç kalkmasının gerçek nedeni, belki de onu uzun süre uykusuz bırakan bu düşüncelerdi. Kız, ilk kez onunla aynı ortamda kesin olarak bulunuyordu. Artık onun hakkında net bir fikir edineceğini umuyordu. Fakat babası odada kaldığı sürece onun sesini neredeyse hiç duyamadı. Sonrasında bile, ruhu bu durumdan çok etkilenmiş olmalı ki, sadece Eleanor'a fısıldadığı şu kelimeleri ayırt edebildi. Sen gittiğinde ne kadar mutlu olacağım. Yola çıkış telaşı hiç de hoş değildi. Saat tam onu vurdu. Sandıklar aşağı indiriliyordu. General, Milsom Street'ten tam o saatte çıkmayı planlamıştı. Doğrudan giymesi için getirilen büyük paltosu, oğluna eşlik edeceği faytonun üzerine yayılmıştı. Araçtaki koltuğun orta kısmı genişletilmemişti ama içeri girmesi gereken 3 kişi vardı. Kızının hizmetçisi ise paketlerle öyle bir dolmuştu ki, Bayan Morland'a oturacak yer kalmayacaktı. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Kendisine teslim edilen yeni yazı masasını sokağa atılmaktan ve kaybolmaktan zorlukla kurtardı. Nihayet, kapı 3 kadının üzerine kapandı. Ayık bir tempoyla yola çıktılar. Bu yolculukta, iyi beslenmiş 8 soylu at görev yapıyordu. Beth ile Northanger arasındaki mesafe, şimdi 2 eşit aşamaya ayrılmıştı.
Catherine'in neşesi, araba kapıdan uzaklaştıkça yeniden canlandı. Çünkü Bayan Tilney'nin yanında hiçbir baskı hissetmiyordu. Tamamen yeni bir yol. Arkasında bıraktığı bir manastır ve bir Phaeton merakı. Pişmanlık duymadan Beth'in son görüntüsünü geride bıraktı. Beklediği bu dönüm noktasını tüm heyecanıyla karşıladı. Küçük Fransa'daki 2 saatlik beklemenin sıkıntısı ise bir sonraki aşamaydı. Burada yemek yemekten başka yapılacak hiçbir şey yoktu. Aç bir şekilde, etrafta görecek hiçbir şey olmadan dolaşıp durdular. Seyahat ettikleri o lüks şezlong, dört bir yanı zarifçe süslenmiş atlar. Düzenli olarak yükselen üzengiler ve şık giyimli dış biniciler. Bütün bu ihtişam, beklemenin yarattığı rahatsızlığın altında biraz ezildi. Eğer ekipleri tamamen uyumlu olsaydı, bu gecikme hiç sorun yaratmazdı. Fakat General Tilney, ne kadar çekici bir adam olursa olsun, sanki her an çocuklarının moralini baskı altında tutuyordu. Neredeyse kendi dedikleri dışında hiçbir şeye izin vermiyordu. Han'ın hizmetine karşı duyduğu memnuniyetsizlik ve garsonlara gösterdiği öfkeli sabırsızlık, Catherine'in ona hayranlıkla yaklaşmasına neden oluyor. O 2 saatlik bekleyişi sanki 4 saate çıkarıyordu. Ancak sonunda serbest bırakma emri verildi. General, yolculuğun geri kalanı için Catherine'e kendi yerini teklif etti. Bu teklif Catherine'i oldukça şaşırttı. General şöyle diyordu: "Gün çok güzel. Ülkeyi olabildiğince çok görebilmeniz için sabırsızlanıyorum." Bay Allen'ın görüşleri zihninde belirdi. Genç erkeklerin bu tür açık davranışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırladı. Böyle bir plan karşısında önce utandı. İlk düşüncesi reddetmek oldu. Fakat ikinci bir düşünce, General Tilney'nin kararlarına duyduğu saygıyı öne çıkardı. General ona uygunsuz bir şey önermiş olamazdı, değil mi? Böylece, birkaç dakika içinde kendini Henry ile birlikte faytonun içinde buldu. Hayatta olunabilecek en mutlu varlıktı sanki. Çok kısa bir yolculuk bile ona yetti. Bu Phaeton, dünyanın en güzel aracıydı. Şezlong ve 4 tekerlekli araba biraz ihtişamlıydı, evet. Ama ağırdı, yorucuydu. Petit France'da 2 saat boyunca çakılıp kaldıklarını unutmak kolay değildi. Oysa bu Phaeton için o sürenin yarısı bile yeterliydi. Bu çevik ve hafif atlar harekete hazır olsaydı, General kendi arabasının önden gitmesine karar vermeseydi, 2 dakikada kolayca yola koyulabilirlerdi. Tabii ki faytonun değeri sadece atlardan gelmiyordu. Henry arabayı çok iyi sürüyordu. O kadar sakindi ki, atları hiç zorlamadan, onlara küfretmeden yürütüyordu. Onu kıyaslayabileceği tek beyefendi sürücüden çok ama çok farklıydı. Üstelik şapkası başına öyle güzel oturmuştu ki, paltosunun kat kat pelerinleri ona nasıl da önemli bir hava katıyordu. Onun tarafından yönlendirilmek, onunla yan yana dans etmekten bile daha büyük bir mutluluktu. Diğer her şeyin yanı sıra, artık onun övgülerini dinlemekten de keyif alıyordu. Teşekkür ediliyordu. En azından kız kardeşine iyilik ettiği, onun ziyaretçisi olmayı kabul ettiği için. Bu yakınlık gerçek bir dostluk olarak görülüyor, içten bir minnettarlık yaratıyordu. Henry, kız kardeşinin oldukça zor bir durumda olduğunu söyledi. Bir kadın arkadaşı yoktu. Babası da sık sık evde bulunmuyordu. Bazen yanında hiç yoldaş kalmıyordu. "Ama bu nasıl olabilir?" dedi Catherine. "Siz onun yanında değil misiniz? Northanger benim evimin yarısı bile sayılmaz. Woodston'da kendime ait bir yerim var. Babamın evinden yaklaşık 20 mil uzaklıkta. Zamanımın bir kısmını mecburen orada geçiriyorum. Buna ne kadar üzülseniz azdır. Eleanor'u yalnız bıraktığım için her zaman üzgünüm. Evet, ama ona olan sevginizin yanı sıra, bir de manastır var. Manastır gibi bir eve alıştıktan sonra, sıradan bir papaz evi insan için hiç de hoş olmasa gerek." Henry gülümsedi. "Manastır hakkında oldukça iddialı bir fikir oluşturmuşsunuz. Elbette, okuduğumuz kitaplardaki gibi, ne kadar güzel ve eski bir yerdir kim bilir. Peki, böyle bir binada yaşamanın getireceği tüm o dehşetlerle karşılaşmaya hazır mısınız? Okuduğumuz kitaplardaki gibi bir yer olursa ne yapacaksınız? Güçlü bir kalbiniz var mı? Sinirleriniz kayar panellere, gizemli kadehlere dayanabilir mi? Ah, evet, kolayca korkmayacağımı düşünüyorum. Çünkü evde bir sürü insan olacak. Üstelik yıllarca ıssız ve terk edilmiş kalıp da, sonradan ailenin aniden haber vermeden geri döndüğü yerlerden değil ki. Hayır, tabii ki. Sönmekte olan odun ateşinin közleriyle aydınlanan bir salona öylece süzülmeyeceğiz. Yataklarımızı da penceresiz, kapısız
Mobilyasız bir odanın zeminine sermek zorunda kalmayacağız. Ama siz, genç bir kadın olarak böyle bir evde her zaman aileden ayrı kalırsınız. Aile evin kendi kanadına rahatça yerleşirken, siz, yaşlı hizmetçi Dorothy tarafından farklı bir merdivenden yukarı çıkarılırsınız. Kasvetli koridorlardan geçip, yaklaşık 20 yıl önce ölen bir akrabanın hiç kullanılmamış dairesine götürülürsünüz. Böyle bir törene dayanabilir misiniz? Bu karamsar odada kendinizi bulduğunuzda, o devasa, yüksek odada elinizdeki tek lambanın zayıf ışığıyla boyutları kavramaya çalışırken, zihniniz size oyunlar oynamaz mı? Duvarlarda hayat boyutunda figürlerle işlenmiş duvar halıları ve cenaze arabasını andıran koyu yeşil ya da mor kadife kumaştan bir yatak. Kalbiniz sıkışmaz mı? Ah, ama bunların hiçbiri benim başıma gelmeyecek, eminim. O odadaki mobilyaları ne büyük bir korkuyla inceleyeceksiniz kim bilir. Ve ne göreceksiniz? Normal masalar, dolaplar ya da çekmeceler değil. Bir tarafta belki kırık bir lutun kalıntıları. Diğer tarafta ancak büyük bir çabayla açılabilecek ağır bir sandık. Şöminenin üzerinde ise yüz hatları sizi öylesine derin etkileyecek bir savaşçı portresi ki, gözlerinizi ondan alamayacaksınız. Bu sırada Dorothy, sizin bu halinize büyük bir huzursuzlukla bakacak. Ağzından anlaşılmaz, gizemli birkaç cümle dökülecek. Moralinizi iyice bozmak için, yaşadığınız manastırın bu kısmının kesinlikle lanetli olduğunu düşündürecek şeyler söyleyecek. Ve size bu evde hiç kimseden yardım alamayacağınızı bildirecek. Bu samimi vedalaşmanın ardından, onun uzaklaşan ayak seslerini dinleyeceksiniz. Son yankı da kesildiğinde, bitkin bir halde kapınızı kapatmaya çalışacaksınız. Ama o da ne? Büyük bir panikle fark edeceksiniz ki, kapının kilidi çalışmıyor. Ah, Bay Tilney, ne korkunç. Bu tam bir roman gibi. Ama gerçekten başıma gelemez. Eminim ev hizmetçiniz Dorothy falan değildir. Peki sonra ne olacak? Belki ilk gece başka bir korkunç şey yaşanmaz. Yatağın o ürkütücü havasını açtıktan sonra, kendinizi dinlenmeye bırakır ve birkaç saatlik huzursuz bir uykuya dalarsınız. Fakat ikinci ya da üçüncü gece, en uzak odada muhtemelen şiddetli bir fırtına kopar. Gök gürültüsü öyle bir gürler ki, binayı temelinden sarsıyor gibi görünür. Şiddetli rüzgar uğultuları eşliğinde, lambanız sönmediği için fark edersiniz ki, duvar halısının bir kısmı diğerlerinden çok daha hareketli, adeta kıpırdıyor. Merakınıza yenik düşüp hemen yataktan fırlarsınız. Hırkanızı üzerinize geçirip bu gizemi incelemeye başlarsınız. Kapsamlı bir aramanın ardından, halıda en dikkatli gözlerin bile fark edemeyeceği kadar ustaca gizlenmiş bir bölme bulursunuz. Ve bir kapı belirir. Birkaç çabadan sonra demir parmaklıklı bu kapıyı açmayı başarırsınız. Elinizde lambayla içeri adım attığınızda, küçük, tonozlu bir odaya girersiniz. Hayır, kesinlikle, öyle bir şey yapmaktan çok korkarım. Ne? Dorothy size odanız ile 2 mil uzaklıktaki St. Anthony Şapeli arasında gizli bir yeraltı geçidi olduğunu söylediğinde de mi? Böylesine basit bir maceradan çekinecek misiniz? Hayır, hayır. O küçük tonozlu odaya gireceksiniz. Oradan birkaç başka odaya daha geçeceksiniz. Birinde belki bir hançer, diğerinde birkaç damla kan. Üçüncüsünde ise eski işkence aletlerinin kalıntıları. Lambanız neredeyse sönmek üzereyken kendi dairenize doğru geri döneceksiniz. O küçük tonozlu odadan tekrar geçerken, gözleriniz abanoz ve altından yapılmış büyük, eski tarz bir dolaba takılacak. Karşı konulmaz bir ön seziyle hemen yanına ilerleyeceksin. Kapılarını açıp her çekmecesini arayacaksın. Sonunda gizli bir yaya dokunacaksın. İç bölme açılacak. Bir kağıt rulo. Onu hemen ele geçireceksin. İçinde birçok el yazması var. Bu değerli hazineyi alıp odana koşturacaksın. Tam okumaya başlayacakken, ah, kim olursan ol, bu zavallı Matilda'nın anıları. Ve bam, lamban aniden söner. Seni zifiri karanlıkta bırakır. Ah, hayır, hayır. Bunu söylemeyin. Hadi, devam edin. Ama Henry, kızın bu merakıyla öyle eğleniyordu ki, hikayeyi daha fazla sürdüremedi. Artık ne konusu ne de sesi o ciddiyeti koruyabiliyordu. Kızdan, Matilda'nın dertlerini kendi hayal gücüyle tamamlamasını istemek zorunda kaldı. Catherine kendini toparladı. Bu heyecanından dolayı biraz utanmaya başladı. Anlatılanlarla gerçekten karşılaşmak gibi bir korkusu olmadığını, sadece hikayeye odaklandığını samimiyetle dile getirdi.
Bayan Tilney'nin kendisini asla öyle bir odaya koymayacağından emindi. Hiç korkmuyordu. Yolculuklarının sonuna yaklaşırken, manastıra duyduğu o büyük merak yeniden uyandı. Yolun her virajında, gri taştan yapılmış o görkemli duvarları göreceği anı sabırsızlıkla bekliyordu. Kadim meşe ağaçlarının arasında, yüksek gotik pencerelerde güneşin son ışıklarının yaratacağı o muhteşem ihtişamı hayal ediyordu. Fakat bina oldukça alçak bir konumdaydı. Araba durduğunda, kendini antika tek bir baca bile göremeden Northanger'ın büyük kapılarından geçerken buldu. Şaşırmaya hakkı var mıydı, bilmiyordu. Ama bu yaklaşım biçiminde kesinlikle beklemediği bir şey vardı. Modern görünümlü kulübelerin arasından geçmek. Kendini bir anda manastır sınırlarında bulmak. Ve pürüzsüz, düz, engelsiz bir çakıl yolda bu kadar hızlı ilerlemek. Bütün bunlar ona tuhaf ve tutarsız geldi. Ancak bu düşüncelere çok fazla takılıp kalamadı. Aniden yüzüne çarpan yağmur damlaları, dışarıyı gözlemlemesini imkansız kıldı. Tüm düşüncesi yeni saman şapkasını korumaya kilitlendi. Gerçekten de manastır duvarlarının altındaydılar. Henry'nin yardımıyla arabadan indi. Eski revakların koruması altında salona geçti. Arkadaşı ve general onu karşılamak için bekliyorlardı. Yine de, içinde en ufak bir huzursuzluk, bir korku ya da şüphe hissetmedi. Bu kasvetli yapıda geçmişte yaşanan o dehşet sahnelerinden eser yoktu sanki. Rüzgar, öldürülen insanların iç çekişlerini taşımıyordu, sadece yoğun bir uğultudan ibaretti. Üzerindeki ıslaklığı silkeleyip ortak oturma odasına geçmeye hazırdı. Bir manastır. Evet, gerçekten bir manastırda bulunmak çok keyifliydi. Ancak odaya şöyle bir baktığında, buranın bir manastır olduğunu hissettirecek tek bir detay bile bulamadı. Mobilyalar oldukça boldu ve modern zevkin tüm zarafetini taşıyordu. O geniş, oymalı eski şömine gitmiş. Yerine sade ama son derece şık mermerden yapılmış modern bir şömine gelmişti. Üzerinde ise en güzel İngiliz porselenleri duruyordu. Pencereler. Generalin, gotik yapıyı koruduk, dediği o pencereler bile hayalindeki gibi değildi. Evet, sivri kemerler korunmuştu. Ama camlar o kadar büyük, o kadar berrak ve aydınlıktı ki. Taş işçiliği, boyalı camlar. Toz ve örümcek ağları bekleyen hayal gücü için bu durum tam bir hayal kırıklığıydı. General, kızın etrafa nasıl baktığını fark etti. Odanın küçüklüğünü ve mobilyaların sadeliğini savunmaya geçti. Buranın sadece günlük kullanım için, rahatlık amacıyla tasarlandığını söyledi. Ardından manastırda dikkat çekecek çok daha ihtişamlı daireler olduğundan, özellikle altın kaplamalı bir odadan bahsetmeye başladı. Derken saatine baktı. 5 olmasına 20 dakika kaldığını görünce şaşkınlıkla seslendi. Bu bir işaret gibiydi. Bayan Tilney, Catherine'i hemen odasına götürdü. Northanger'daki bu aile saatlerine eksiksiz bir şekilde uyulması gerekiyordu. Büyük ve yüksek salondan geçerek, parlayan meşe ağacından yapılmış geniş bir merdivenden yukarı çıktılar. Birkaç sahanlıktan sonra uzun, geniş bir galeriye ulaştılar. Bir tarafında kapılar, diğer tarafında ise geniş pencereler vardı. Bayan Tilney onu odaya götürürken, Catherine etrafı incelemeye vakit bile bulamadı. Arkadaşı, odayı rahatsız edici bulmamasını umduğunu söyleyerek, üstünü değiştirmesi için onu odada yalnız bıraktı.